Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak askeri operasyon ikinci gününde şiddetini katlayarak ne yazık ki devam ediyor. Manşetler tek bir isim üzerinde kilitlenmiş durumda şu an. Ali Hamenei. New York Times, İran'ın dini lideri Hamenei'nin cumartesi günü düzenlenen İsrail füze saldırısında öldürdüğünü tüm dünyaya duyurdu. İlk İsrail medyası duyurmuştu. Operasyonun Amerikan istihbaratına dayanan nokta atışı bir vuruş olduğu belirtiliyor. Tahran şu an lidersiz ve kaos içinde diyebiliriz. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı. Şu an itibariyle savaşın bilançosu küresel ekonomiden sivil yerleşim yerlerine kadar her noktayı vurmuş durumda. Pentagon ve Amerika Merkez Komutanlığı'nın gelen son bilgilerine göre, Pentagon ve Amerika Merkez Komutanlığı'ndan gelen son bilgilere göre savaşın Amerikan cephesindeki ilk acı haberi de beraberinde getirdi. New York Times'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde Kuveyt'teki bir Amerikan üssüne düzenlenen İran misilleme saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bu çatışmanın başından beri verilen ilk resmi Amerikan kayıpları olarak kayda geçti. Sadece karada değil, denizde de tam bir imha operasyonu yürütülüyor. Amerikan hayaletleri 2000 poundluk sığınak delici bombalarla İran'ın sertleştirilmiş balistik füze tesislerini hedef alıyor. New York Times muhabiri Helen Cooper'ın geçtiği bilgiye göre İran'ın balistik füze rampalarının yaklaşık %50'si, yani 200'e yakın rampa şu an itibariyle imha edilmiş durumda. Ayrıca devrim muhafızlarının ana karargahı, havacılık ve uzay üssü merkezleri de yerle bir edildiğini biliyoruz. Savaşın en korkutucu yanıysa sivil yüzü ne yazık ki. New York Times, İran'ın güneyindeki bir kız ilkokulunun vurulduğunu bildirdi. Bu okulda ölü sayısı maalesef ki 115'e kadar yükselmiş durumda. İran devlet medyası bu olayı Amerikan-İsrail vahşeti olarak dünyaya servis ederken bölgedeki insani kriz derinleşiyor. İsrail tarafında da bu durum farksız görünüyor. İran'dan fırlatılan bir füze Kudüs'ün batısındaki şehirde bir sığınağa doğrudan isabet etti. New York Times'ın doğruladığı videolarda aralarında bir anne ve kızın da bulunduğu 9 sivil hayatını kaybettiği bilgisini biliyoruz. İsrail hava savunma sistemleri 50'den fazla drone'u havada imha etse de sığınakların bile yarım tonluk patlayıcılara karşı koyamadığı görülüyor. Tel Aviv ve Kudüs'te de milyonlarca insan şu an sığınaklarda yaşıyor diyebiliriz. Peki bu durumun bir de ekonomik tarafı var. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, küresel ekonomiye bakalım isterim. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin tamamen durduğunu biliyoruz. Hatırlatmak için dünya petrol arzının 1/5'i bu dar boğazdan geçiyor. Basra Körfezi'nde şu an en az 3 petrol tankeri alevler içinde kaldığını biliyoruz. Doğrulanan bu görüntülerde Umman açıklarında Skylight isimli bir tankerin yandığı açıkça görülüyor. Bu durum sadece petrolü değil, tüm tedarik zincirini durdurmuş durumda. Dev taşımacılık şirketleri Kızıldeniz seferlerini askıya aldığını duyurdu. Gemiler artık Ümitburnu'nu dolanmak zorunda kalacak. Bu da fiyatların ve küresel enflasyonun fırlaması demek. Dubai ve Abu Dhabi borsalarının kapatıldığını, Kuveyt'te de ticaretin durduğunu biliyoruz aynı zamanda. Tek kazanan ise bence petrol fiyatlarındaki artış beklentisiyle %3 değer kazanan Suudi Aramco oldu gibi duruyor. Peki iç siyasette durum nasıl? Siyasi taraftaysa tam bir satranç oyunu var diyebiliriz. Başkan Donald Trump, Florida'daki malikanesinden New York Times'a ve The Atlantic'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Biraz ondan bahsetmek isterim. Trump, İran'ın yeni liderliğinin, ki şu an isim olarak Ali Larikani başkanlığında geçici bir komite görev alıyor, bunu biliyoruz. Kendisiyle konuşmak istediğini ve buna açık olduğunu yineledi. Trump'ın ifadesi ise tam olarak şöyle: konuşmak istiyorlar, ben de kabul ettim. Bunu çok daha önce yapmalıydılar gibi bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama Washington'da birazcık fırtına kopardı diyebiliriz. Senatör Tim Kaine ve Mark Warner gibi isimler Trump'ın kongre onayı olmadan yasa dışı bir savaş başlattığını savunuyorlar.
New York Times'ın haberinde de Salı günü kongrede kapalı kapılar ardında çok sert bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı biliniyor. Savunma Bakanı ve CIA direktörü senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Demokratlar İran tehdidinin gerçekten yakın olup olmadığını sorguluyor açıkçası. Sonuç olarak İran'ın direniş ekseni dediği ittifak bu kez sessiz görünüyor. Suriye'de Esad rejiminin devrilmiş olması, Hizbullah'ın zayıflaması Tahran'ın tarihinde ilk kez bu kadar yalnız bıraktı diye yorumlanabilir aslında. Ancak New York Times'ın bu haberinde altını çizdiği gibi asıl risk bundan sonra başlıyor olabilir. Kontrolsüz bir rejim değişikliği mi yoksa tüm bölgeyi içine çekecek bir nükleer belirsizlik mi? Şu an itibariyle New York polisi bile alarmda diyebiliriz. Çünkü şehirdeki hassas bölgelerde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. New York sokaklarına kadar her yerde hissediliyor açıkçası. Gelişmeleri ben kişisel olarak New York Times'ın teyitli verileriyle aktarmaya devam edeceğim diyelim. Eğer içeriği beğendiyseniz de bu içerik sizin önünüze düştüyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzun analiz videolarında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.